Şu pisliğe bakar mısın? Belediye çalışmıyor abi. Bu kadar pis. Küba'ya 90 mil. Amerika kıtasının en güney noktası. Kimse anasının karnından bilerek doğmuyor. Herkes bir şeyleri deneyerek, isteyerek, çabalayarak yapıyor. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Key West'ten Küba'ya 90 mil yani 150 kilometre uzaklıkta olan kasabadan herkese selamlar, saygılar. Bugün ben 30. yaşıma giriyorum. 30. yaşından çıkardığım hayat dersleri adlı bir video yapmak istedim. Bir de size etrafı göstereceğim. Başlayalım. Burası Küba'ya 90 mil. Yani yalnızca 150 kilometre uzaklıkta. Buraya Kübalılar botlarla sığınmacı olarak geliyorlar. Şurada bu caddenin sonunda bir adet heykel yapmışlar. Şimdi gidip onu göreceğiz. Ve insanlar o heykelde fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar. 30. yaşından size aktarmak istediğim ilk dersim, risk alın, sormaktan kesinlikle korkma. Dönüp baktığım zaman en eğlendiğim, en fazla verim aldığım, bana en çok faydası olan yaşadığım anılarım, tecrübelerim her zaman risk aldığım, sormaktan korkmadığım zamanlardı. Şimdi sen bu videoyu izliyorsan 15 yaşındasın, 18 yaşındasın, 25 yaşındasın. Kafanda bir okula gitmek var, bir iş başlatmak var, bir işe girmek var. Ama çekiniyorsun. Ailem ne der, eşim dostum ne der diye. Bunları kafandan çıkar. Sen bu işe girdiğin zaman insanlar seni beğenmeyebilir, yargılayabilirler. Ama devamında başarırsan bir yerlere varacaksın ve insanlar sana saygı duyacak. Diyelim ki başaramadın, ne olacak? Bir şey olmayacak abi. Denedin, yapamadın. Kimse anasının karnından bilerek doğmuyor. Herkes bir şeyleri deneyerek, isteyerek, çabalayarak yapıyor. Şu anda hoşlandığın bir insan var. Git ona söyle. O riski al. Bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra o aklında kalacak. Diyeceksin ki ulan keşke o erkeğe, o kıza sorsaydım. Keşke onu sevdiğimi, hoşlandığımı söyleseydim. Gelelim ikinci kendi hayatımdan çıkardığım dersime. Hiçbir şeyi aceleyle yapma. Ama şunu bil. Bazı işler hayatında istediğin gibi gitmeyecek. O iş olmazsa diğer iş olacak. O arabayı alamadın, o evi alamadın, o istediğin hayalini başaramadın ama diğeri olacak. Sen yeter ki kendini bil, bazı şeyleri kendinden emin şekilde adımlarını at. Hayattan ikinci çıkardığım ders, her şeyin yeri ve zamanı var. Hiçbir şeye acele etme, kendini sıkıntıya sokma. Key West'ten, sorry. You're famous now. Evet, elinize kamera alınca insanlar birden arkadaş canlısı oluyor. Size sırayı göstereceğim arkadaşlar. Bu sırada bazen 50 kişi oluyor. Bazen de şansınıza 250 kişi oluyor. Bugün benim şansıma 250 kişi. Neden? Çünkü doğum günüm var. Herkes buraya gelmiş. Demişler ki Oğuz Fly'ın, Oğuz abimizin doğum günü. Gidelim de şu şehri bir darlayalım. Burada bir adet sahil yapmışlar ama bu sahil bayağı üzücü bir sahil. Baksanıza. Yani baştan sona belki 100-150 metre ya var ya yok. Şu duvar var ya, orası sahilin sonu. Zaten bayağı leş. Her yerde bu yosunlardan var. Yani Amerika'nın en güney bölgesinde bu kadar güzel havaya sahip olup bu kadar bakımsız olmak. Bak, tuvaletler bu şekilde. Şu pisliğe bakar mısın? Belediye çalışmıyor abi. Baksana şuraya. Bu kadar pis. Vay vay vay. Bahsettiğim sahil. 30 tane sandalye koymuşlar. Şezlong var. Onun dışında çok da kötü kokuyor ha. Böyle ölü balık gibi denizin pisliği kokuyor. Sahilde denize giren yok. 3-5 tane insan yatıyor. Bro, it says no diving, man. Vamos. Oh, yes. Wow, you're a professional? That was crazy, dude. How you do it? Çocuğu trollüyorum ya. Diyorum ki kardeşim nasıl yaptın diyorum. Bir de bak abim buraya yazmış ki dalış yasaktır. Gel de bu çocuğu anlat şimdi. Nasıl anlatacağım? Anlatamam. Dostlar, buraya bir sahil yapmışlar. Sahil demeye bin şahit isterim. Gelelim hayattan aldığım 30 yaşına kadar kendime çıkardığım 3. ders. Nerede benim o güzelim nerede o güzelim Ege Akdeniz plajları? Ne oluyor yavrum orada? Çocuk tavuklardan korkuyormuş. Bak bak bak. Yakalayayım mı? Canlı yayında.
Şakaydı. Şaka. Yine enteresan bir şaka. Şimdi dostlar gelelim 3. hayattan çıkardığım derse. Uzun dönem planına göre hayatınızı yönetin. Hani ilk 2 maddemde anlattım ya, kendini bil, ne istediğini öğren, ona göre usul usul adım at diye. Ama şunu unutma, her zaman bu attığın adımlar uzun dönem planlarına göre olsun. Şu anda o işe başlamak, o okula gitmek seni darlayacak. Yeni bir sınıfa gireceksin, yeni bir yetenek öğreneceksin. Bunlar kolay şeyler değiller. Veya Amerika'ya gelmek istiyorsun ama hiç tanıdığın yok. YouTube'a başlamak istiyorsun. Hiçbir şekilde daha önce eline kamera almadın. Bakın bunlar kolay şeyler değil. İnsanların içinde böyle elinde kamerayla gezmek hoş bir şey değil. Ama şunu unutma. Uzun dönemde bu sana büyük fayda sağlayacak. Bunu en iyi Work and Travel'a gelen arkadaşlarım anlar. Work and Travel'a geldin, otelde housekeeper olarak çalıştın. Restoranda bulaşıkçı olarak çalıştın. Sen Türkiye'de tıp okumuş, mühendislik okumuş bir adamsın. Türkiye'de okusan sana şef diyecekler, bey diyecekler, hanım diyecekler. Sen buraya geldin, milletin bulaşığını yıka, şar. Ne yapacaksın? Ama uzun dönemde belki 2 sene, 3 sene, 5 sene bunun cefasını çektikten sonra, o ağaç meyve vermeye başladıktan sonra senden daha keyiflisi olmayacak. Şu anda bulunduğun konumdan memnunsun ama 1 sene sonra, 2 sene sonra ne olacağını bilmiyorsun. O yüzden o riskli yolu al, kendini odakla ve uzun dönem planını uygulamaya başla. Şimdi şu tavuğu yakalasam 100 beğeni gelir mi? Bana saldırır mı lan bu? Oh, thank you. Bak tavuk yakalayacağım derken sen mikrofonun başını düşürmüş. Ya abi bu kadar hayat dersi bize yeter. Boş ver, bize ortamı göster, sokakları, insanları göster dediğinizi duyar gibi. Zamanında buranın valisinin kaldığı bir evmiş. Ama şu anda müzeye çevirmişler çünkü çok ayak altı bir yer olduğu için eskisi kadar güvenliği kalmamış. Ve o meşhur anıta, heykele geldik. Sırada belki 200 kişi var. Heykelle, anıtla fotoğraf çektirmek ücretsiz ama yarım saat beklemeniz gerekiyor. Sıraya bak abi, beleş halk ekmek kuyruğu mu? Nedir bu, belediye? İftar çadırı sırasında mı bekliyoruz? Hayırdır yani, nedir? He bir de VIP hizmet falan da yok ya, geliyorsun. Ana bak arada tavuklar yürüyor. Çıkı. Herkesin tek beklediği şu anıtla birlikte bir fotoğrafım olsun. Tavuklarla değil ha. Bak burada ne diyor? Küba'ya 90 mil yani 150 kilometre. Siz olsanız sırada bekler miydiniz? Ana. Bak ne diyor? Southernmost point yani en güney nokta. Continent USA. USA yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en güney noktası. Siz olsanız bu sırada bekler miydiniz? Buraya gelen turistler, buraya gelmişim bir fotoğrafım olsun, ne olursa olsun diye sırada bekliyorlar. Ben de bu sırada maalesef bekliyorum. Halk ekmek kuyruğundayız. Burada bir adet ev var, özel mülk. Buraya adam demir pambıkları yerleştirmiş ki millet hoplayıp zıplamasın diye. Açıkçası burada yaşamak istemezdim. Her gün bu turistlerden insanın canı sıkılır. Yaklaşık 40 dakika bekledikten sonra kara göründü. Şurada 3-4 tane insan kaldı, devamında sırada ben varım abi. Biz varız. Bak ne diyor? Küba'ya 90 mil. Amerika kıtasının en güney noktası. Aynen böyle fotoğrafımızı çıkıt diye çekeceğiz. Dostlar yaklaşık 40 dakika bekledikten sonra şu boyalı taş parçasıyla fotoğraf çektirme şansına eriştik. Kim der ki böyle alakasız, tarihi eser değeri olmayan bir heykelin bu kadar sıra, bu kadar turist çekeceğini. Dostlar sırada benim 4. mottolarımdan birisi var. Hani hayatta her şeyi tabii ki bilemiyoruz. Bazı arkadaşlarımıza, büyüklerimize sorma gereksinimimiz oluyor. Ama bence soracağınız insanı, örnek alacağınız insanı çok iyi seçin. Neden biliyor musunuz? Çünkü ağzı olan konuşuyor abi. Herkes bir şeyler söylüyor. Zaten sosyal medyadan biliyorsunuzdur. Herkes bir tweet atıyor, bir post atıyor. Ya kardeşim sen bana akıl vereceksen şu hayatta neyi başarmışsın? Elinde ne var? Herhangi adam akıllı bir iş mi kurmuşsun? Bir aile mi büyütmüşsün? Ne yapmışsın? Soru soracağın, kendinize rol model alacağınız insanları iyi seçin. Bu ister birebir tanıdığınız olsun, ister sosyal medyadan olsun, ister tarihten olsun. Herhangi bir şey başarmamış insanlardan bir ders almanıza gerek yok abi. Adam çıkıyor, gelmiş bilmem 60-70 yaşına. Yok şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Çalışmayın, ekmek yok. Dayıcım, ablacım, abicim sen ne başarmışsın bu yaşına kadar? Hiçbir şey. Elde var 0. Sen nasıl bana akıl veriyorsun ya? Sen
bunu yapamamışsın ki. Yapamayan, başaramayan bir insan sana nasıl akıl verebilir? Bence dinleyeceğiniz, kulak vereceğiniz insanları çok iyi seçin. Dostlar, benim 5. çıkardığım dersse hayattan olabildiğince keyif almaya bakın. Para, maddiyat, imkanlar geri gelir ama zaman, insanlar geri gelmez. Şu anda imkanınız varsa tecrübe edinin, seyahat edin, bir işler başarın. Zaman geri gelmeyecek. Yani 20 yaşındasın, hala vaktin var diyorsun. Ama ben düşündüğüm zaman bazı şeyleri keşke o yaşta yapsaydım diyorum ya. Keşke şu ülkeye gitseydim. Keşke o kıza açılsaydım, şu dersi alsaydım. Şu işe girseydim diyor. Senin bütün yaz tatili boyunca evde yatman tamamen bir israf. Bir şekilde harekete geç. Bir şeyler öğren. Bir işe başla. En azından gez. Şimdi bazıları kalkıp diyecek ki abi para mı var gezelim. Ya kardeşim bütün gezginler paralı değil ki. Görüyorsun adam geziyor, Hindistan'da sokaklarda yatıyor ya. Nepal'e gidiyor, orada gidiyor bulaşıkçı olarak çalışıyor. Anladın mı? Sen istersen bir şeylere başlayabilirsin. Abi ben gezerken kaliteli gezmek istiyorum. Otelde kalmak istiyorum. Yatakhanede 20 kişinin yan yana yattığı ranzalarda uyumak istemiyorum. Abicim o da gelecek. Şu anda 20 yaşındasın, 25 yaşındasın. Bazı şeyleri başla. Zamanı gelince gidip lüks otelde de kalırsın. Hilton'da da uyursun. O yüzden şunu unutma. Zaman hiçbir zaman geri gelmeyecek. Dostlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi gelelim benim 30. yaşından çıkardığım son maddeme. 6. maddem, kendinizi kabul edin. İyi yanlarınızı, kötü yanlarınızı, yeteneklerinizi, başarısızlıklarınızı kabul edin. İçinizde kin besleyerek, hasımlık çekerek bir yere varamazsınız. Boyun mu kısa, kilolu musun, bazı şeyleri başaramıyor musun? Abicim bunu kabul et. Bazı alanlarda yeteneksiz olman, bazı şeyleri başaramaman, diğer bir iş alanında bir şey başaramayacağın anlamına gelmiyor. Kimisi matematikte iyidir. Adam gider profesör olur. Kimisi de sanatçı ruhludur. Müzik heykel yapar. O sanatçıyı sen matematik bölümüne gönderirsen adam başarısız olacak. Hiçbir şeyi zorlama, her şey olacağına varır. Elindeki bir iş başarısızlıkla sonuçlandıysa bu ikinci işinin başarısızlıkla sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Sadece ilkini tecrübe olarak kabul et, içinde sindir. Tüm enerjini, benliğini önündeki maçlara yönlendir. Önündeki hedeflere aktar. Dostlar, 30. yaş gününden size Key West'ten seslendim. Kendi hayatımdan çıkardığım dersleri size anlatmak istedim. Lütfen videoma bir like atın. Aşağı güzel bir yorum bırakın. Kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın. Oğuz Fly 30 yaşıyla out.